Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladım ki ağzınızda kum gibi dağılacak ve kıyırlığına lezzetine hayran kalacağınız bir kurabiye tarifi olacak. Kesinlikle bu tariften sonra bir daha başka bir kurabiye tarifi aramayacaksınız. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Dilerseniz buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, bütün malzemelerim burada. Sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Kabımın içine öncelikle bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Üzerine 2 tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını kurabiyemin üzerinde kullanacağım. 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı pudra şekeri, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Pudra şekerimi kullanmamın nedeni kurabiyemizin kıyır olması. Bunu da belirtmiş olayım. Bu da size bir bilgi olsun. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Sonra unumu ilave edeceğim. Burada 4 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Toplu, dağılmayan bir hamur elde edeceğim. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Toplu bir hamur elde ettim. Şimdi hemen böyle bütün hamurumu avucumun içine alıp beze haline getiriyorum. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Unumun da 2,5 su bardağını kullandım. Gördüğünüz gibi hamurumuz toplu bir hamur oldu, dağılmayan. Şimdi şeklini vermeye başlayacağım. Hemen böyle hamurumu yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Hemen diğer yağlı kağıdımı da üzerine alıyorum. Ben önce bu şekilde elimle bastırıp büyütüyorum. Sonra merdanemle açmaya başlıyorum. Evet, tamam, yeterli. Hemen böyle üzerindeki kağıdımı alıyorum. Şimdi böyle bir aletimle şeklini veriyorum. Böyle bu şekilde. Şimdi hemen böyle kenardaki parçaları alıyorum ve kurabiyelerimi alıp tepsimin içine yerleştireceğim. Böyle bu şekilde.
Bütün kurabiyelerimi sizlere gösterdiğim gibi yapıp tepsimin içine aldım. Şimdi kenardan çıkan hamurlarımı tekrardan toparlayacağım ve aynı kalınlıkta açacağım. Sonra yine sizlere gösterdiğim gibi kalıbımla şeklini verip tepsimin içine alacağım, bilginize. Evet, hepsini yapıp bitirdim. Şimdi üzerine yumurta sarısını ilave ediyorum. Böyle yumurta sarımızı eşit bir şekilde sürelim arkadaşlar. Çünkü neden derseniz hepsi aynı eşitlikte kızarsın kurabiyelerimizin. Evet, yumurta sarımı da ilave ettim. Hemen böyle son çıkan parça hamurlarımı da bu şekilde kurabiye hazırladım. Hemen böyle kenara ilave ediyorum ve yumurta sarısı süreceğim. Evet, tamam. Şimdi burada kavrulmamış beyaz susamım var. 1 yemek kaşığı hemen bütün kurabiyelerimin üzerine ilave ediyorum. Evet, tamam. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kurabiyelerimi pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Evet, kurabiyelerim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi kurabiyelerim tamamen soğusun. Soğuduktan sonra servis tabağıma alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kurabiyelerim tamamen soğudu. Şimdi hemen servis tabağımın içine alıyorum. Hemen böyle yakından da göstereyim. Yani o kadar güzel bir kurabiye tarifi oldu ki kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Hem de sirkesiz ve kıyır kıyır pastane usulü bir tuzlu kurabiye tarifi oldu. Hemen böyle iç dokusunu da paylaşayım sizlerle. Böyle yakından göstereyim iyice içini görün diye. Ve hemen böyle kıyırlığını da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani kum gibi dağılan bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle abartmıyorum, kendim yaptım diye de söylemiyorum. Kesinlikle kaybetmenizi istemeyeceğim bir tarif.
Çünkü lezzetinden emin olmadığım ve sonuç almadığım hiçbir tarifimi de siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Ve uzun sürede tazeliğini koruyan bir kurabiye tarifi. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmiş olayım. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, tariflerimi de beğeniyorsanız bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.